Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taze baklayla fava tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. 700 gram iç bakla kullanıyorum. Taze iç bakla aldım. Sıcak suda 5 dakika bekletiyorum. Orijinalinde fava kuru baklayla yapılır ama şu anda tam zamanı. O yüzden ben taze baklayla hazırladım. 5 dakika sıcak suda beklettikten sonra soğuk su içerisine aldım. Baklaların kabuklarını soyup içlerini çıkaralım. Mutlaka baklaların kabuklarını soyalım. Sadece iç kısmını kullanalım. Bu şekilde çok lezzetli bir fava olacak. Bütün baklaları soyup hazırladım. Tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı, bir tane iri iri doğranmış soğan aldım. Soğanları biraz kavuralım. 1-2 dakika kadar kavurdum. Bir diş doğranmış sarımsak ekledim. Karıştırdım. İç baklaları da kavuruyorum. İç baklaları da ekledim. 2-3 dakika kadar iç baklaları da kavuralım. Blender'dan çekeceğim için tüm malzemeleri iri iri içine doğrayıp atabilirsiniz. Bir su bardağı su ekledim. 1 tatlı kaşığı toz şeker. Biraz tuz ekledim. 1 yemek kaşığı dolusu limon suyu ekliyorum. Çok güzel bir lezzet katıyor. Mutlaka limon suyunu kullanın. Karıştıralım. Bir yarım su bardağı kadar daha su ekledim. Çok fazla da su kullanmıyorum. Gerekirse kenarda sıcak su bulundurun. Üzerine su ekleyebiliriz. Kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte baklalar iyice yumuşayana kadar pişirdim. Ara ara mutlaka kontrol edin. Bir anda suyunu çekip dibine tutabilir. Çok çabuk dibine tutuyor çünkü. Bütün suyunu çekmiş. Şöyle bir kontrol ediyorum. Baklaları eziyorum. Ara ara içinde sert kalanlar var. Onların da pişmesi için çok az su ilave edeceğim. Her baklanın su kaldırma oranı değişeceği için suyu mutlaka dikkatli ekleyin. Çok az su ekledim. Karıştırıyorum. Kısık ateşte 40 dakika pişirdim. Çok güzel bir şekilde pişti. Sizler de dediğim gibi dikkatli bir şekilde suyunu ekleyerek pişirebilirsiniz. Çok fazla da su kullanmayın. O zaman da şekil vermekte zorlanırsınız. Çok yumuşak bir favanız olur. Suyunu da çok güzel çekmiş. Ocağı kapattım. Dediğim gibi çok çabuk dibine tutuyor. Başından ayrılmayın. Sürekli kontrol edin. Bir tabağa aldım. Blenderla pürüzsüz kıvam alana kadar iyice çırpalım. Çok az zeytinyağı gezdiriyorum. Çay bardağının dibinde böyle çok az zeytinyağı döktüm. Tekrar blenderla iyice çırpalım. Pürüzsüz kıvam alana kadar çırpıyorum. Favanın kıvamı bu şekilde olacak. Kare borcam kullanıyorum. Şekil vermek için borcamın dibini zeytinyağı ile bolca yağlayalım. Kalıptan çıkması daha sonra çünkü çok zor oluyor. Yağlarsanız biraz daha kolay çıkarabilirsiniz. Hazırladığımız favayı kare borcama basalım, üzerini düzeltelim. Favayı buzdolabında 3-4 saat bekletip servis edebilirsiniz ama bir gece bekletirseniz daha güzel oluyor. Ben bir gece bekleteceğim. Üzerine de hafif zeytinyağı döktüm.
Üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıp buzdolabında bir gece beklettim. Ertesi günü üzerinden buzdolabı poşetini çıkardım. Kesme tahtasına ters çevirip favayı çıkardım. Kenarından biraz hava aldırırsanız çok çabuk bir şekilde kalıptan düşüyor. Favayı dilimliyorum. Kare dilimler kesiyorum. Bozulan kenarları düzeltebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde zaten şekil alıyor, düzeliyor. Bir tabağa alıyorum. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Dereotuyla süsleyip servis edebilirsiniz. Fava tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.